Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün en çok kullandığım iki tane askı, çanta askısı yöntemini sizinle paylaşacağım. Yapımları oldukça kolay. İhtiyacımız olan kağıt ip, tığımız ve makasımız. İpte her türlü ipi kullanabilirsiniz, hiç sorun değil. Ben en çok bunları kullandığım için gösteriyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. İpimi tığıma bağladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk yapmış olduğum zincirimin içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından şurada duran boşluğa işimi şu şekilde ters çevirip bir defa batıyorum ve buraya da batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sürekli olarak altta kalan işimi döndürüyorum. Bu sefer 2 tane oldu. Artık modele geçiş yapmış oluyorum. Bu ikisine birden batıp tığıma hiç ip dolamıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum ve bu sırtının olduğu yere 2 taneye batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Altta kalan kısmı sürekli çeviriyoruz ve tığımıza ip dolamadan 2 ilmekle yapıyoruz. Hep 2 tane. Askının sıkılığını ya da gevşekliğini siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Şuradaki ilmeği büyüttüğünüz zaman daha böyle seyrek bir askı oluyor. Ama buradaki ilmeği sıkıştırdığınız zaman daha yoğun bir askı modeli çıkıyor. Bunu her iple yapabilirsiniz. İlla kağıt iple yapmanız gerekmiyor. Makromelerde de yapabilirsiniz. Çift kat yün iplerde, penye iplerde. Her türlü ipte yapabilirsiniz yani. Benim en çok tercih ettiğim askı bu. Genellikle çapraz kullanılmaz çantalarda yapıyorum. Hep sırtındaki 2 taneye batıyorum. Çeviriyorum ve bu ikisi batıyorum. Bakın. Çeviriyorum. İkisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. İstediğiniz boya gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Oldukça güzel. Yapımı da çok kolay. Şimdi gelelim ikinci askımıza. İkinci askımıza da önce ipimi tığıma bağlıyorum. Ve burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zinciri çektikten sonra çekmiş olduğum birinci zincire batıp ilmek kaydırma yapacağım. Bakın. Ardından ikinci zincirin halkasına batıp ikinci ilmek kaydırmamı yapacağım. Üçüncü zincirim, ilmek kaydırmam ve dördüncü zincirim, ilmek kaydırmam. Başlangıcı böyle. Ve bu da tekrar birinci zincirim, ilmek kaydırmam, ikinci zincirim, ilmek kaydırmam, üçüncü zincirim, ilmek kaydırmam ve dördüncü zincirim, ilmek kaydırmam. Bu da uzadıkça ortaya çıkan bir model. Bunu tekrar göstereceğim. 4 tane zincir çekiyorum. Siz kalınlığı arttırabilirsiniz de. Mesela 4 değil 5-6 zincir de çekebilirsiniz. 1 2 3 4. Biz de büyütelim.
5. 5 tane çekelim bu sefer. Ve ilk çekmiş olduğum zincire batıyorum. 5. zincirden sonra ve şöyle alttan tutup ilmek kaydırma yapıyorum. 5. zincirden. Ardından tekrar sayıyorum sırayla. Bu 1. zincirim, ilmek kaydırmam. 2 3 4 5. İlk dönemeci yaptık bakın. Şimdi bunu uzatacağız. Başa döndüm tekrar. Şuradaki kısımlarına batıp sadece ilmek kaydırma yapıyoruz. Uzadığında çok güzel oluyor. Daha havalı bir model. Ben bunu genelde sadece omuz çantalarında tercih ediyorum. Bir de bu askıyı çoğunlukla polyester makrame iplikle yapıyorlar. Ama siz yine istediğiniz iplikle yapabilirsiniz. Ben her şeyi kağıt iple yapmaya çalıştığım için keza da oluyor yani. Olmuyor da değil. Bu şekilde ilerliyoruz. Şunları biraz gevşek almakta fayda var. Bir sonraki turda batması kolay oluyor. Biraz büyüttüm bu arada bakın ilmeklerimi. Sürekli dönüyoruz bunda. Biraz büyüteyim ki daha çok belli olsun. Yine ilmeğin genişliğine göre siz kendiniz karar verebiliyorsunuz. Şuradaki genişliğe göre. Bu da diğer modelimiz. Bu da oldukça güzel. Her iki model de oldukça güzel. Bu oldukça havalı bir model. Genelde kısa omuz çantalarında kullanılabilecek bir askı modeli. Ve her türlü iple yapabilirsiniz. İlla kağıt ip olması şart değil. Bu da benim en çok sevdiğim, en çok kullandığım model. Halata askı modeli. Yapımları oldukça kolay. Keyifli de yapması. Hipnoz ediyor birazcık insanı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.